Bazı hikayeler vardır, sessizlikle başlar. Ama o sessizlik bir gün bütün bir ülkenin sesine dönüşür. Bugün caddelerde dolaşan arabalar sessiz. Motor sesi yok, vites geçişi yok. Yalnızca lastiklerin yola sürtünme sesi var. Kulağa huzurlu geliyor, evet. Ama bana göre biraz fazla huzurlu, biraz fazla ruhsuz. Dog ilk tanıtıldığında bunu düşündüm. Tasarımına baktım, evet, etkileyiciydi. Pininfarina dokunuşu belli oluyordu, o İtalyan zarafeti, çizgilerdeki özgüven. Ama kaputu kapatıp kontağı çevirdiğinde hiçbir şey olmadı. Sadece bir ekran yandı ve o an içimde bir şey eksik hissettim. Oysa bir zamanlar bu ülkede motor sesiyle uyanan bir sabah vardı ve o sabah her şeyin başladığı yerdi. Ama bu hikaye o sessizliğin başlamasından çok önce başladı. Yıl 1961. Eskişehir. Bir grup mühendis geceleri fabrika atölyelerinde çalışıyor. Ne fazla bütçeleri var, ne doğru düzgün ekipmanları. Ama bir şeyleri var. İnanç. Devlet onlara bir görev vermiş. Cumhuriyet Bayramı'na kadar bir otomobil üretin. Süre sadece 129 gün. Yani neredeyse imkansız. Ama onlar imkansız kelimesine hiç takılmadı. Çünkü o kelimeyi defalarca duymuşlardı zaten. Bu ülke yapamazsınız denen her şeyi yaparak buraya gelmişti. Ve işte o mühendisler her civatayı, her kabloyu, her vidayı bir hayalin parçası gibi yerleştirdiler. Kimi zaman uykusuz kaldılar, kimi zaman elleri yağ içinde eve döndüler. Ama motoru çalıştırdıklarında atölyenin içinde yankılanan o ses yalnızca bir motor sesi değildi. Bir milletin özgüveniydi. 29 Ekim sabahı, Cumhuriyet Bayramı. Tören alanına iki araba çıkıyor. Biri trene yüklenmiş, diğeri yolda. Arabaların üzerinde gururla yazıyor: Devrim. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel biniyor, motor çalışıyor ve o an herkesin gözleri doluyor. Türkiye kendi arabasını üretmişti. Ama birkaç dakika sonra motor susuyor. Sebep benzin bitmiş. Sadece bu kadar. Ama o olay yıllarca devrim çalışmadı diye anlatıldı. Gazeteler, kulaktan dolma hikayeler ve belki de o gün arabadan çok bir şey daha durdu. İnanç. Oysa gerçek başka. Devrim çalıştı. Hatta törenin ardından günlerce, haftalarca çalışmaya devam etti. Ama politik dengeler, sanayi lobileri, dış baskılar, kimin sesi daha yüksekse o kazandı. Devrim susturuldu. O otomobilin hikayesi bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durma hayalinin kısa kesilmiş versiyonuydu. Ama motorun o ilk sesi duyan herkesin içinde bir şeyler uyandırdı. Bir kıvılcım ve o kıvılcım sönmedi. Sadece yer altına indi. Benim için o dönem hep bir kahramanlık hikayesi gibi. Belki de o yüzden yıllar sonra her arabada aynı sesi arıyor insan. Motoru çalıştırdığında içinde o devrimin ilk nefesini duymak istiyorsun. Biz yapabiliriz diyen o eski sesi. Ama tarihin ironisi işte. O gün arabayı susturanlar yıllar sonra yerli otomobil istiyoruz diye konuştu. Ve şimdi 60 yıl sonra yeniden o rüyayı görüyoruz. Ama bu kez motor sessiz. Devrimin o sabahı Türkiye'nin mühendislik kaderini belirledi aslında. Bir taraf görüyor musun yapamadık dedi. Diğer taraf hayır yaptık ama izin vermediler dedi. Ve bu iki bakış açısı yıllarca birbirine karıştı. Ama gerçek şu: o motor bir kere çalıştı ve bir ülkenin kalbi o gürültüyle aynı ritimde atmaya başladı. O yüzden ne zaman yerli üretim lafını duysam aklıma bir fabrika sesi gelir. Bir demirin tok sesi, bir anahtarın tıkırtısı ve sonra o ilk ateşleme. Bazen bir ülkenin en büyük hikayesi bir motorun ilk kez dönmesiyle başlar. Ama bu hikaye orada bitmedi. Çünkü o devrimin külünden doğan başka bir rüya vardı. Biraz daha pratik, biraz daha halktan. Çeliği değil, fiberglass'ı seçen bir araba. Ve o araba yıllar sonra benim çocukluğuma kadar uzanacaktı. Bazı sesler vardır, hiç unutulmaz. Ne zaman o sesi duysam benim için sadece bir motor sesi değildir o. Bir hatıradır. Bir çocukluk sahnesidir. Bizim bir Anadolu kamyonetimiz vardı. Rengi bordo kırmızı, kehribar vites topuzu içinde o geyik amblemi, kaputun içindeki o karmaşa, kokusu, tüm detayları hala gözümün önünde. Direksiyon simidi kocamandı, vites topuzu el kadar. Babam ve abim kullanırdı. Abim bazen anahtarı çıkartırdı ama çalışmaya devam ederdi E5'ten aşağı doğru giderken.
Bazen de anahtarı unutmuş olurdu. Bozuk parayla, kaşıkla falan çalıştırırdı o arabayı. Soğuk sabahlarda binerdik, 5-10 dakika onun ısınmasını beklerdik biz donarken. İlk marşa basıldığında bazen çalışır, bazen çalışmaz. Tamamen onun keyfine göreydi. Çalıştığında da motor öksürür gibi çalışmaya başlardı. İlk anda çıkan o tıslama sesi bugün bile kulağımda. O an sanki sadece bir motor değil, bütün bir çocukluk çalışırdı. Anadolu'nun hikayesi 1966'da başladı. Devrimin sustuğu yerden başka bir cesaret doğdu. Ama bu kez mühendisler değil, iş insanları başlattı bu adamı. Yerli üretim kelimesi hala halkta yankı buluyordu. Ama kimse bir mucize beklemiyordu. İhtiyaç basitti. Bu ülkenin bir arabası olmalıydı. Ulaşılabilir, tamir edilebilir, halktan biri gibi. Ve işte o zaman Otosan Ford lisansı ile işe koyuldu. Mühendislik kısmı İngiltere'den geldi ama ruhu bu topraklarda. İsmini de İngiliz değil, Türk halkı koydu. Anadolu. Yani Anadolu'nun arabası. Fiberglass gövdeyle üretiliyordu. O dönemde çelik ithalatı pahalıydı. Fiberglass hafifti, ucuzdu, kolay şekil alıyordu. Ama insanlar alışık değildi. Kaportaya vurduklarında plastik bu yahu derlerdi. İnek yemi diyen de olmuştu. Hala diyoruz gerçi. Kimi dalga geçti, kimi korktu. Ama bazıları o arabaya bambaşka gözle baktı. Çünkü o araba ilk defa Türkiye'nin yollarında gerçekten yerli hissediliyordu. Yolda giderken trafik polisleri bile durur selam verirmiş diye efsanesi vardı. Bilmiyorum gerçek mi? Kulaktan duyma bilgi bu. Anadolu'nun ilk modeli A1'di. Tasarımını İngiliz Reliant firması yapmıştı. Ama çizgilerinde bir sıcaklık vardı. Farları biraz utangaç bakardı. Arka kısmı sanki beni çok eleştirme der gibiydi. Ama o utangaç araba kısa sürede yüz binlerce kişinin kalbine girdi. 1970'lerde Türkiye yollarında artık iki şey çoktu. Birincisi toz, ikincisi Anadolu. Şehirde, köyde, tarlada, atölye önlerinde her yerde ondan bir tane vardı. Kimisi ticaret yaptı, kimisi aile arabası yaptı. Kimisi de kamyonet versiyonunu alıp yük arabası yaptı. Bizimkisi de öyleydi işte. Tüp taşırdık. Başkaları da o kamyonetlerin arkasında un çuvalları da taşıdı. Hayvan yemi de, başka şeyler de. Ama en çok da anılar. Koltuklara sinmiş mazot kokusu, torpidoya sıkıştırılmış sigara paketleri ve babamın hep aynı cümlesi. Bu araba gider oğlum, merak etme. Gerçekten de giderdi. Yavaş ama inatçı. Bir kere çalıştı mı da kolay kolay durmazdı. Ve belki de o yüzden benim için Anadolu hep vazgeçmemek demek oldu. Ama kabul edelim, problemi de hiç bitmezdi. Ama bu başarı hikayesi zamanla başka bir sınava dönüştü. 1973 petrol krizi, artan üretim maliyetleri ve ithal markaların yükselişi hepsi Anadolu köşeye sıkıştırdı. Artık insanlar daha güçlü motorlar istiyordu. Daha modern, daha parlak arabalar. Oysa Anadolu hala aynıydı. Sade, dayanıklı, biraz da inatçı. Ve 1984'te üretim hattı sessizce durdu. Son Anadolu banttan indi. Ne tören yapıldı ne konuşma. Sadece bir fabrika işçisi anahtarı çevirdi, motoru susturdu. Ve o motor bir daha hiç çalışmadı. Ama mesele şu: bir araba sustuğunda bazen bir dönemde susar. Anadolu'nun bitişi aslında yerli üretimi olan inancın biraz daha geriye çekilmesiydi. Türkiye artık kendi arabasını yapmak yerine başkalarının arabalarını monte etmeye yöneliyordu. Ama bir yandan da Anadolu insanın içine işlemişti. Biz de yapabiliriz hatırası olarak kaldı. Birçok mühendis, teknisyen, tasarımcı çocukken Anadolu görmüştü. Belki babasının arabasıydı, belki ustasının, belki de sadece komşusunun. Ama o görüntü, o ses, o koku hep akıllarda kaldı. Benim için de öyle. O Anadolu kamyonet sadece bir araç değildi, bir karakterdi. Bazen inatçıydı, bazen şakacı. Bir gün marşa basarsın hemen çalışır. Ertesi gün 40 defa uğraşırsın, gene naz yapar. Ama bir şekilde seni yarı yolda bırakmazdı. Çünkü o araba bir ülkenin karakterini taşıyordu. Sert ama dayanıklı. Eksik ama azimli. Ve her şeye rağmen ilerlemeye kararlı. Bugün hala o hissi arıyor insan. Yeni arabalar çok düzgün, çok sessiz, çok steril. Ama o ya çalışmazsa tedirginliği bile bir heyecandı. O bekleyişin, o motorun öksürüp toparlanmasının verdiği tat elektrikli bir arabada yok. Anadolu bitti ama hikaye devam etti. Çünkü o üretim hattında yetişen insanlar bir sonraki dönemi hazırladı. Bu kez hedef daha modern, daha dayanıklı ama artık tamamen bizim olmayan arabaları üretmekti.
Fiat'tan, Renault'dan, Peugeot'dan alınan lisanslarla. Yani Türkiye'nin hikayesi bir dönüm noktasına geldi. Bir zamanlar kendi arabasını yapan ülke artık başkalarının arabalarını monte eden ülke olmuştu. Ama Anadolu'nun o ruhu bir garajın köşesinde hala yaşıyordu. Kırık bir stop lambasında ya da paslı bir marş motorunda. Ve belki de o yüzden hala bazen geceleri otururken gözünü kapatırsın ve o sesi duyarsın. Hadi oğlum çalış artık. Sonra bir anda motor canlanır. Ve yine o eski Anadolu'nun içindesindir küçük bir çocuk olarak. Yavaş ama gururlu bir şekilde yola çıkan bir kamyonetin kabininde. Anadolu sustu belki ama onun sesi bir neslin kalbine kazındı. Bazı arabalar vardır, hiçbir zaman efsane olması planlanmamıştır. Ama halk onlara öyle bir ruh verir ki o arabalar bir ülkenin kimliğine dönüşür. Türkiye için işte o arabalar Şahin, Doğan, Kartal üçlüsüdür. Kimi zaman gürültülü, kimi zaman asi ama her zaman bizim. 1980'lerde dünya değişiyordu. Türkiye'de yollar artıyor, şehirler büyüyordu. Artık bir arabanızın olması sadece lüks değil, bir ihtiyaçtı. Ama hala üretim yapmak kolay değildi. Devrim çoktan unutulmuştu. Anadolu sessizce bitmişti. Fakat sanayinin içinden yeni bir sayfa açılıyordu. Tofaş. Fiat lisansıyla kurulan bu marka bir nevi köprüydü. Kendi motorunu değil ama kendi işçisini, kendi ustasını yetiştiriyordu. Ve 1988'de Türkiye'nin yollarına yeni bir karakter çıktı. Şahin. O yıllarda her sokağın köşesinde bir Tofaş vardı. Kiminde Şahin, kiminde Doğan, kiminde de o geniş bagajıyla Kartal. Adları bile güçlüydü. Bir kuş ailesi gibiydi ama aslında her biri bir dönemin ruhunu taşıyordu. Şahin gençti, hırslıydı. Doğan daha oturaklıydı, aile arabasıydı. Kartal çalışkandı, tam bir yükçüydü. Ama hepsinin ortak noktası halkın arabası olmalarıydı. O arabalar pahalı değildi ama güvenilirdi. Her sanayi sitesinde, her tamircide onların parçaları vardı. Bir cıvatasını sökmek için özel alet gerekmezdi. Bir tel, bir bant, bir çekiç işi çözerdi. O yüzden herkes usta olmayı öğrendi. Kaputu açmak kimse için korkutucu değildi. Herkes motorun nerede yaşadığını biliyordu. O yıllarda yolların sesi de değişmişti. Egzoz sesleri mahalle aralarında yankılanıyordu. Kimi orijinaldi, kimi sonradan takmaydı. Ama hepsinde bir tutku vardı. Tofaş bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp bir ifade biçimine dönüşmüştü. Arabasına far takan, jantını değiştiren, boyasını kendi eliyle parlatan insanlar. Hepsi o arabayla bir kimlik inşa ediyordu. Şimdi geriye dönüp bakınca fark ediyorum ki Tofaş sadece bir marka değilmiş. Bir kültür, bir ekolmüş. 90'lara geldiğimizde o kültür iyice oturdu. Artık herkesin hayalinde bir Tofaş vardı. Kimi yeni modeline geçmek isterdi, kimi Doğan SLX almak için para biriktirirdi. Ve sanayi sitelerinde bir cümle meşhurdu. Abi şu arabayı uçuracağız. Gerçekten de uçuruyorlardı. Body kitler, jantlar, krom aksamlar hepsi birer kişisel dokunuştu. Ama aynı zamanda o arabaların bizim elimizden çıkma olma hissini yaşatıyordu. Yıllar geçtikçe Tofaş sadece bir araba değil, bir hatırlatma haline geldi. Biz istersek yaparız. Ama hep bir noktada lisans altında yapıyoruz. Yani bir başkasının fikrine ama kendi emeğimize dayanarak. Ve bu çelişki Türkiye'nin sanayi ruhunun özeti gibiydi. Kendine güvenen ama bağımsızlaşamayan, yetenekli ama sınırlandırılmış. Tıpkı o arabalar gibi. Benim için en büyüleyici olan kısım şu. Bu arabalar teknik olarak mükemmel değildi. Ama insaniydiler. Küçük hataları vardı. Ama onları tanıyınca seviyorsun. Bir sabah çalışmazsa şaşırmıyorsun. Canı istenmedi herhalde diyorsun. Bir tür bağ kuruluyordu. Yabancı bir arabayla yaşayamayacağım bir bağ. Tabi o araba Supra MK4 değilse. Ve Tofaş'ın alt kültürü de orada doğdu. Gece toplanan gençler, sanayi lambaları altında lastik yakan çocuklar, piste çıkmadan önce abi lastikleri 20'ye düşürelim diyenler. Hepsi bu arabalarla büyüdü. O yüzden bugün hala sokakta bir Şahin görsem içimden bir selam veresim gelir. Çünkü o araba sadece bir metal yığını değildir. Bir dönemin ruhudur. Bir garajın hikayesidir. Bir babanın oğluna devrettiği anahtardır. Bu arabalar Türkiye'nin kendi karakterini bulma çabasının aynasıydı. Ne tamamen doğudan ne tamamen batıdan. Biraz İtalyan, biraz Türk. Biraz teknik, biraz içgüdüsel. Ama her zaman bizim gibi. O yüzden kim ne derse desin benim için Tofaş bir markadan öte bir halk hikayesidir. O hikayede babalar var, oğullar var, yağlı eller, yırtık tulumlar. Ama en çok da bir yapabiliriz duygusu var. Ve o duygu bir gün gerçekten bizim bir arabayı yaratma fikrini hep canlı tuttu. Yıllar sonra TOG sahneye çıktığında
hakkında benim aklıma gelen ilk şey şu oldu. Bu aslında o çocukların hikayesinin devamı. Ama oraya gelmeden önce bir dönem daha yaşanacaktı. Yollar değişecek, arabalar sessizleşecek ve Türkiye artık kendi üretiminden çok ithalatla tanışacaktı. Tofaş bir arabaydı belki ama bizim için o direksiyon bir hayat dersi gibiydi. Evet, Tofaş'tan sonra başka bir araba daha geldi. İmza. Şaka. Bazı ülkelerin rüyası laboratuvarda başlar. Bizimki sanayide başladı. Elinde tornavida, üstü başı yağ içinde insanlar. Kimi crank taşlarken şarkı söyler, kimi cıvatayı sıkarken dua ederdi. Ama hepsinin amacı aynıydı. Bir şeyleri çalıştırmak. Türkiye'nin otomobil hikayesinin devamı işte burada şekillendi. Devrim susturulmuştu. Anadolu unutulmuştu. Ama sanayi unutmadı. Çünkü orada hala o kıvılcım vardı. Bir motor sesi duymak için laboratuvara değil, OSTİM'e, Maslak Sanayi'ye gitmen yeterdi. Orada hala bir şeyler yapılırdı. Kimse fark etmese bile bazı ustalar vardı. Elleri nasırlı, dilleri kısa, sabırları uzun. Biri motoru dinler, sesiyle arızayı anlar. Diğeri bir parçayı görür, bunu ben yaparım ya der. İşte o cümle bu ülkenin ruhudur. Bunu ben yaparım. Zaman geçti, markalar değişti. Ama o cümle hiç değişmedi. İtalyan arabasının aynısını Türk ustası takar, Fransız motorunun arızasını Türk ustası çözer. Ve çoğu zaman o usta asıl üreticiden daha yaratıcı olur. Bizim farkımız buydu. Kural kitaplarını okumazdık. Parçayı elimizde tartardık. Bu olur dedik mi olurdu. Bazıları da o kadar ileri gitti ki garajlarında sıfırdan kendi arabalarını yaptılar. Mesela Sazan. Bir garajdan çıktı. Sıfırdan. El emeğiyle, inatla, tutkuyla. Hiç kimse olmaz dememişti belki. Ama kimse olur da dememişti. O yine de yaptı. Fiberglass döktü, kalıp yaptı, motoru yerleştirdi. O arabayı ilk kez çalıştırdığında belki bir fabrika kadar ses çıkmadı ama bir ülkenin ruhu o garajda yankılandı. Aynı dönemde Onuk S56 yapıldı. Yarışa çıktı, dereceler aldı. Yine kendi topraklarımızdan bir otomobil. Ama manşetlere çıkmadı. Belki fazla yerliydi. İşte ben bazen bu insanlara bakınca devrim ekibini hatırlıyorum. Çünkü o ateş hiç sönmemişti. Sadece eller değişmişti. Beyaz gömlekli mühendislerden yağlı tulumlu ustalara geçmişti. Bu ülke motor sesi duymasa bile hiçbir zaman yapma sesini duymadı. Ve bugün bile bir sanayi sokağında gece geçerken bir atölyeden metal sesi duyarsan bil ki birisi hala deniyor. Bir ülkenin ruhu bazen laboratuvarda değil, küçük atölyelerde büyür. Kimi babasının yanında büyür, kimi sanayide çırak olur. Elinde anahtar, kulağında motor sesiyle büyüyen bir nesil bu. Ne bilgisayar gördüler ne CAD programı. Ama elleriyle mühendislik yaptılar. Çünkü bizim kültürde bir şey bozulduğunda çöpe atılmaz. Açılır, bakılır, düzeltilir. O yüzden bizim için tamir aslında bir yeniden doğuş ritüelidir. Bir film izlemiştim yıllar önce. Sylvester Stallone'nin Hürkan. Lock-up'tı galiba İngilizcesi. Hapishanede geçiyor. Orada parça parça gizlice bir Mustang yapıyorlardı. Kısıtlı malzemeyle, sıfır imkanla. Ve sonunda o motoru çalıştırdıklarında herkes sessiz kalıyordu. O sesi duymak yeterdi. İşte o sahneyi ne zaman hatırlasam hep şunu düşünürüm. Benim de bir garajım olsa. Parça parça yavaş yavaş bir klasik araba toplasam. Her vidasını, her cıvatasını kendi elimle yerleştirsem. Çünkü mesele o arabayı sürmek değil, onu var etmek. Türkiye'de sanayi işte bu duyguyla yaşadı. Herkesin hayali başka olabilir ama herkesin elinde bir anahtar sesi vardı. Ve o ses bu ülkenin en büyük senfonisidir. Kimi usta sabırsızdı, kimi sessizdi ama her biri o sesi duyduğunda bir an için çocuk gibi olurdu. Marş döner, motor öksürür ve çalıştığında bir gülümseme yayılırdı. Sanayide büyüyen o nesil aslında devrimin torunlarıydı. Ama onların fabrikası devletin değil, küçük atölyelerin içindeydi. Ve her biri o atölyeler bir ülkenin karakterini şekillendirdi. Pratik, sabırlı, inatçı ama en çok meraklı. Bugün artık yollar sessiz ama içimizde hala bir motor sesi var. TOG ilk tanıtıldığında o sesi duymadım ama başka bir sesi duydum. Gurur. Bu ülke sonunda kendi otomobilini tekrar yapıyordu. Ama bu sefer farklıydı. Kablolar, bataryalar, ekranlar.
Ve evet, motor sesi yoktu. Benim gibi araba sevdalısı birisi için o sessizlik biraz garip geldi. İşin teknik kısmına gelirsek motoru şu anda dışarıdan geliyor. Ama yerleştirme çalışmaları sürüyor. Batarya hücreleri Çinli Farasis Enerji ortaklığıyla Türkiye'de üretilecek. Tasarımı evet Pininfarina yaptı. Ama bu kötü bir şey değil. Aynı tasarım evi Ferrari 458 İtalya'yı, Maserati Gran Turismo'yu da tasarladı. Ve başında da Türk bir isim var, Murat Güner. Yani evet, her parçası Türk değil ama fikir Türk. Ve bu devrimin eksik kalan parçasıydı zaten. Bazı insanlar eleştiriyor, buna ben de dahildim bir dönem. Pil dışarıdan, motor dışarıdan, tasarım dışarıdan. Tamam, olabilir. Ama her şeyin ilk adımı bir yerden atılır. Mühim olan o parçayı monte etmek değil, o cesareti monte edebilmek. Zamanla hepsi olur. Yeter ki devrimde yaptığımız hatayı tekrarlamayalım. Yani başladığımız işi yarım bırakmayalım. Şu an dışarıdan alırız, yarın kendimiz yaparız. Ama şunu da söylemeden geçemem. Keşke bir versiyonu içten yanmalı olsaydı. Keşke o direksiyonun altından küçük bir titreşim hissetseydik. Keşke fiyatı biraz daha erişilebilir olsaydı. O zaman belki herkes o rüyaya ortak olabilirdi. Çünkü bir ülkenin otomobili sadece vitrin için değil, herkes için olmalı. Siyaset üstü olmalı top. Tıpkı devrim gibi, tıpkı Anadolu gibi. Bu ülkenin arabası olmalı. Bir partinin değil, bir halkın. Yolda geçerken gören herkes biz yaptık diyebilmeli. Ve o gün geldiğinde belki ben hala elektrikli sesi sevmeyeceğim. Ama o arabaya bakıp gülümseyeceğim. Çünkü o zaman bileceğim ki bu sefer motor susmadı. Bazen motorlar durur ama o ses hiçbir zaman tam olarak kesilmez. Devrimin susturulduğu günden bugüne o ses bir şekilde hep yankılandı. Bir usta anahtar çevirirken, bir çocuk pazar günü babasının arabasını yıkarken, bir garajda kaynak makinesi çalışırken hepsi o sesten bir parça taşıdı. Bugün artık yollar daha sessiz. Ama o ses hala içimizde. Her çalıştı sesi bir hatırayı uyandırıyor. Her yeni model, her yeni girişim o rüyanın devamı gibi. Belki elektrikli bir geleceğe gidiyoruz maalesef. Ama ben biliyorum ki bir gün o arabaların içinde oturan çocuklardan biri tekrar bir motor sesi duyuracak bu ülkeye. Ve o zaman ben gülümseyip sadece şunu diyeceğim. Bak oğlum, bu sefer susturmadılar. Bazı motorlar durur ama o ses bir ülkenin kalbinde yaşamaya devam eder. Bu hikayede böyle. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Eksiklerim ya da fazlalıklarım olduysa affola. Bu tarz hikayelerin devamı için abone olabilirsin. Şimdilik görüşürüz. Kendine iyi bak.